Bitcoin 100 dolar olur mu? Bizleri zengin eder mi? Tüm önemli bilgiler bu videoda. Işık hızında en özel airdrop kripto haberlerini yapan kanaldan merhabalar efendim. Bu videomuzda da Bitcoin ile alakalı en çok sorulan, en çok merak edilen yoğun araştırmalarım sonucu elde ettiğim görüşleri paylaştığım bir videoya sen de hoş geldin. En çok sorulan sorulardan başlayalım. Sonra Bitcoin ile alakalı yapılması gereken hamleleri, fiyat tahmini ne olur, uzun vadede kazandırır mı, kazandırmaz mı? Tüm fikirleri, tüm araştırmaları paylaşıyor olayım. Öncelikle ne durumda herkes? Kaç Bitcoin'i var? En azından bir yorumlara da bekliyoruz. Bitcoin ile alakalı en çok sorulan soruyla başlıyor. HYC neden olmuyor diye sorulmuş. Aslında farkındaysanız 6 yıl sonra bir listeleme görüyoruz. Bunların arasında en çok konuşulan Binance listelemesi de var. OKX var, Bitget var, diğer borsalar konuşuluyor ama en önemlisi Binance listeleme olayı da var. Biliyoruz ki Binance listelemesi olursa şu an belki 1-2 dolarlarda gezen Bitcoin'in 5 dolarlara, 10 dolarlara veya çok daha yüksek rakamlara ulaşabileceği kesinlikle imkansız değil. Tabii ki bunlar benim kendi kişisel fikirlerimdir. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir ama hiçbir zaman kolay kolay matematiğin yanıldığını görmedik. Evet, bir KYC ile alakalı birçok kişi sıkıntı çekiyor ve özellikle Bitcoin ile alakalı 24 haneli kelime şifrenizi kaybettiyseniz işiniz yaş. Indira Gandhi yapacaksın değil mi? Çaka! Herkesin aslında bir anda elindeki Bitcoin'leri satabileceğinden ötürü şu anda bulunan tahtayı korumak amacıyla ciddi bir fiyat düşüşü de olmasın diye bunu kontrol etmek için yapılan bir uygulama olduğunu düşünüyorum şahsi fikrim. Ondan cüzdan transferlerinde de mesela bir kilit mevzusu var. Önceden mesela stake yapanlar, birkaç yıl kitleyenler, bu tarz duyumları da çok görüyoruz. Kimler KYC sıkıntısı çekiyor, kimler cüzdanlarıyla alakalı kilitli veya kimler şu an satacak veya uzun vadeli bekliyor. İlk önce şöyle bir yorumlara da bir alalım, merak ediyorum. Henüz bu konularda alakalı bir çözüm bulamadık. Sabahtan beri de aslında saatlerce bir araştırma da yaptım. Hatta bir fiyat tahmini skalası da oluşturduk. Ama bu zorlukların fiyat tutmak için olduğu görüşü daha kuvvetli ihtimal diyebiliriz. Ayrıca Binance listeleme ile alakalı bir anket yaptı. Hatta kendi topluluğunda paylaştı ve bu toplulukta ekranda da görüyoruz ki %85 oranında herkes Bitcoin'in Binance listelemesi olacağını düşünüyor. Ve kuvvetli ihtimal önümüzdeki haftaya Binance'e bir listeleme olabilir. Bununla alakalı da zaten sonuçları, fiyat tahminleri uzun vadede ne olacağına dair önemli bir video yayınlayacağız. Bunu da kaçırmak istemiyorsan aşağıdan abone olup zil bildirimini açıyorsun. Daha ayrıntılı verilere de, görüşlere de ulaşmak istiyorsan da yorumlara sabitleyelim. Telegram'a da geliyorsun. Şimdi bu sonuçlar da gösteriyor ki Binance listelemesi gelirse büyük bir büyüme göreceğiz. Minimum 10 dolar ve üstü bir büyüme bekliyor olabiliriz. Ve CoinMarketCap'teki fiyat skalası da ciddi bir çıkış yapacağından, değerleneceğinden ötürü neden bunu bekliyoruz diye düşünürsen, çünkü çok büyük bir topluluk var. Dünyada verilerini aldık, 10 milyondan fazla kullanıcısı var. 100 milyon kişi de şu ana kadar indirmiş veya Bitcoin ile alakalı bir bilgisi var. Hatta uzak doğu ülkelerinde bununla alakalı çok fazla etkinlik yapılmış, sergiler açılmış, arabalar armağan edilmiş, bunun gibi bir marketler açılmış. Hani çok ciddi bir topluluktan bahsediyoruz. Özellikle uzak doğu ülkelerinde, Vietnam kısmında, Çin kanadında, Kore kanadında, özellikle Hindistan tarafında tabii ki. Ondan dolayı Binance listelemesi bu işin bence kritik tarafıdır. Ve Binance listelemesine göre hareket edilmesi gerekiyor. Şu an toplam arz 100 milyar diye söyleniyor. İlk aşamada hatta kullanım 1 milyar olacak deniyor ama şöyle bir sıkıntı var. KYC sıkıntısı yaşayanlar var, cüzdan aktaramayanlar var ve bu tarz rakamlar sayaçları düşürecektir. Yani şu an ben piyasada 1 milyar dolaşımda olduğunu düşünmüyorum. Daha az bir seviyedir. Ne kadar seviyedir siz de bunu bir tahmin edersiniz. Evet, büyük bir insan topluluğu diyor ki 300 doların abi üstüne çıkar. Hatta pi sayısı görür diyorlar. Ama bu beklenti biraz uzun vadeli bir beklenti olabilir. Tabii ki yine burada bahsettiğim Binance listelemesi işleri değiştirecektir ama kötü ihtimal düşünün. Binance listelemesi olmazsa eğer bu rakamlar çok zor diyebiliriz. Ve bir yapay zeka analiz yaptırdım. Analizime göre bu yıldan itibaren başlayacak olursak, her şey sağlıklı bir şekilde ilerlerse, herhangi bir sıkıntı yaşanmazsa 90 dolara yakın olması bekleniyor diye bir analiz çıkarılmış açıkçası. Bu piyasada çok konuşuluyor. Peki sence bu yıl en yüksek Bitcoin piti kaç olur? Yani en fazla kaç görür? Şöyle bir analizlerini yazın. En azından herkes burada bir etkileşim yapsın. Abi şu kadar olur, şöyle olur. Ben şöyle düşünüyorum. Erken vadede satacağım, uzun vadeye saklayacağım. Yok ben stake ettim, yazın çekeceğim gibi. Herkes fikirlerini yazsın ki en azından topluluğun ne düşündüğünü de bir görelim.
Çünkü bu topluluk Türkiye Airdrop'un kanadını taşıyan topluluk olduğu için fikirleriniz çok önemli bizler için. Sonuç olarak benim fikrim, Picoin'im olsaydı eğer, ben çok uğraşmış bir insan değilim. Sizlerin talebi sonucunda videoları çekiyorum. Çok fazla Picoin ile alakalı soru var diye. Ben olsaydım Binance listelemesini net olarak beklerdim ve ona göre işlem yapardım diye düşünüyorum. Çünkü asıl işleri değiştirecek olan olay odur. Picoin'de resmen savaş açtı kısım Bitcoin olarak düşünüyoruz. Yani kendini Bitcoin nazarında yüksek görmeye çalışan bir proje. Diyeceksiniz ki abi bu anonim mi? Kesinlikle anonim de değil. P-Network yazdığınız zaman mesela kendi sitelerine girdiğiniz zaman kişileri de görebiliyorsunuz. Anonim kişiler de değil. Bir Bloom gibi de düşünüyorum ben mesela. Ya Bloom gibi topluluğuna önem veren bir kitlesi var. Ya Bloom da görüyorsunuz. Topluluğa çok önem veriyor. İşler uzadı ama diyorlar ki biz sonuna kadar topluluğu iyi yöneteceğiz. P-Network bunun arşı diyebiliriz. 6 yıl ne demek? Abi sen ne yaptın ya? Nereye bakıyorsun? Biz Telegram oyunlarında, ben Telegram oyunlarından video çeken biriyim bu arada. 3 ayı 6 ay çok zor bekliyoruz. İnsanlar 6 yıl beklemiş, cidden helal olsun. Ben olsam bekleyemezdim. Sonuç olarak çıkaracak olursak da Picoin ile alakalı Binance listelemesine göre özel bir video tekrardan gelecektir. Tahminlerimizi söyleyeceğiz. Videoların devamı için beğeniyoruz. Hoşça ve sağlıcakla kalıyoruz efendim. Yarın gelecek 3'teki videoda görüşmek üzere.